Son zamanlarda yaklaşık 3 aydır videolarımın altına büyük piksel teorisiyle ilgili video yapar mısın yazıldığını gördüm. Aslında bu konu yeni bir şey değildi. Yaklaşık 4-5 yıldır konuşulan ve birkaç yabancının teorisiydi. Hatta bunun adına açılan bir internet sayfası bile vardı. Peki nedir bu büyük piksel teorisi? Kısaca merak edenler için bütün Pixar filmlerinin aslında aynı evrende ancak farklı zamanlarda geçtiğini kanıtlayan teoridir. Kanıtlayan diyorum çünkü filmlerin gidişatlarına bakıldığında sanki bu bir teori değil de bilerek hazırlanmış bir şey gibi görünüyor. Bizler Pixar filmlerini izlerken hep diğer filmlerden easter egg sahneler görüyorduk ve bunun bilerek yapılan göndermeler olduğunu sanıyorduk. Ancak Pixar teorisine göre zaten hepsi aynı evrende yaşadıkları için birbirleriyle bağlantıları var. Bu teoriye bakıldığında bütün filmler aynı evrende geçtiği için bir karakterin neden olduğu bir şeyin sonucu başka bir filmdeki karaktere etki edebiliyordu. İsterseniz teoriye en başından başlayalım, sonra bu gerçek olabilir mi? Pixar bu kadar korkunç şeyleri nasıl düşündü? Hepsini konuşuruz. Her şey tarih öncesi çağlarda geçen bu filmle başlıyor. The Good Dinosaur filmi, hayvan zekasının ilk izlenimlerini ortaya koyuyordu. Burası önemli çünkü ileride hayvanlar, insanlar ve makineler arasında büyük bir savaş verilecek. Bu savaşı aslında birçok filmde gördük ancak bizler buna anlam veremiyorduk ta ki bu teoriye kadar. Şimdi ise birkaç milyon yıl kadar ileri gidiyoruz ve 10. yüzyıla geliyoruz. Bu yüzyıldaki filmimiz ise Cesur. Filmdeki ana karakterimiz annesini değiştirmeye çalışıyor ve bunun için bir büyü kullanarak annesinin bir ayıya dönüşmesine neden oluyordu. Bu filmde cadının mekanındaki cansız nesnelerin sihir kullanımıyla sürekli hareket halinde olduğunu ve tarihin ilk oyuncaklarının yapıldığını görüyoruz. Ayrıca cadının arkasında duran şu oymaya bakarsak burada Sevimli Canavarlar serisindeki Sarı'yı görüyoruz. Cadı kapılar sayesinde sürekli başka zamanlara gidip ortadan kaybolabiliyordu. Teoriye göre cadıya sonra değineceğiz ancak siz yine de her şeyi aklınızda tutun. Bu teoriye bakıldığında Cesur filmi aslında Pixar filmlerinin miladı gibi bir şey oluyor. Çünkü hayvanlar insanlar gibi davranmaya başlıyorlar. İkinci olarak da eşyalar ve makineler insanlar gibi davranıyorlar. Bu iki unsur zaten Pixar filmlerinde hep olan şeyleri ve nasıl olduğunu açıklamış oluyor. Bunları unutmayın ve şimdi biraz daha ileriye gidiyoruz. 1950 yıllarında İnanılmaz Aile serisine geçiyoruz. Bu filmde insanların süper güçler kazandığını ve kahramanların ortaya çıktığını gördük. Filme göre bakacak olursak insanoğlunu durdurabilecek ne hayvan ne de makineler var. Ancak filmdeki ana düşmanımız olan Buddy, süper kahramanları ve onlara gösterilen ilgiyi kıskandığı için her birisini öldürecek makineler tasarlıyordu. Buddy her denemesinde daha iyi robotlar tasarlayarak en güçlü kahramanların da güçlülerini yenmeyi başarıyor ve makinelerin insanlara karşı daha güçlü olmasını sağlıyordu. Hatta en sonunda geliştirdiği robotlardan birisi kendi bilincine kavuşup kendisini yaratan Buddy'ye saldırdı. İkinci filmde ise teknolojinin insanları yok edecek seviyeye gelmesi yine konuşulmuştu. Yani İnanılmaz Aile serisinde makineler ve insanlar arasında ilk savaş başlangıcının temelleri atılmış oldu. İnsanlara karşı savaş açan şeylerin yapay zeka olduğunu böylece anlamış oluyoruz. Bunu 1994 ve 1996 yıllarında geçen Toy Story filminde tekrar görmüştük. Hatırlarsanız sizlere nesnelerin insanlar gibi davranmaya başlamasından bahsetmiştim. Peki bu yapay zekanın arkasında kim var? Yapay zekanın arkasındaki oluşumun Bayan Dar şirketi olduğu savunuldu. Hatta Buzz Lightyear'ın arkasındaki pillerin bu şirket tarafından yapıldığını görebilirsiniz. Toy Story insanlar ve yapay zeka arasındaki savaşın nereye doğru gittiğini bizlere göstermekte çok önemli bir yere sahipti. Hatırlarsanız sizlere bir de insan gibi davranan hayvanların ortaya çıkmasından bahsetmiştim. Kayıp Balık Nemo ve Dory de aslında bu hikayeyi bizlere sunuyordu. Hayvanlar bir noktada insanlara saldırıyorlardı. Hayvanların zekası her geçen gün daha da ilerlemeye başlamış ve onların birçoğu insanlar gibi yaşamaya çalışıyordu. Örneğin Aşçı Fare filminde olduğu gibi. Hayvanlar bu önemli gelişmeyi kat ettiklerinde insanlar çeşitli keşifler gerçekleştiriyorlardı. Bunlardan birisini de Inside Out filminde görebilirsiniz. Riley, filmdeki ana karakterimiz Riley Anderson isimli küçük bir kız çocuğuydu. Bu filmde ise insanların onlara enerji veren belirli duygular tarafından yönetildiğini öğreniyorduk. Çocukken mutluluk duygusu çok güçlü, tabii ki korku da öyle. Yetişkinlik döneminde ise duygular daha dengeli hale geliyordu. Filmde Riley'nin onu unutması sebebiyle ortadan kaybolan Bing Bong'u da görüyoruz.
Aynı şey Coco filminde de gerçekleşiyordu. Ölen birisini kimse hatırlamadığı zaman o kişi tamamen yok oluyordu. Şimdi yeniden aşçı fareye geri dönelim. Hayvanlar o kadar zekiler ki insanlardan daha iyi bir toplum yapısı kurabiliyorlardı. Filmin sonunda farelerin bir araya gelerek Şef Skinner'ı yakaladığını ve restoranı yönetmeye başladıklarını görüyoruz. Ancak Skinner hayvanların zekası hakkında bilgi sahibi oldu. Peki bu bilgisini ne yaptı? Sizce kimseyle paylaşmadı mı yani? Muhtemelen bu bilgisini evrendeki başka bir kötüyle paylaştı. Up filmindeki Charles karakterinden bahsediyorum. Kendisi hayvanların zekasından haberdar olan ve onlarla konuşabilmek için tasma geliştiren bir kötü adamdı. Aradan yıllar geçiyor ve Bay Frederickson'ın evi büyük bir şirket tarafından alınmak istiyor. Peki bu şirket kim dersiniz? Bay Large, o dönemin en büyük şirketi. Ve filmin sonunda o hayvanların tasmalarını istedikleri gibi kullanacak şekilde serbest bırakıldığını gördük. Toy Story 3 ve Up filmlerinin aynı zamanda geçtiğini Carl ve Ellie'nin imzaladığı kartpostaldan biliyoruz. Şimdi ise insanların makinelere karşı olan savaşlarını kaybettikleri zamana gelelim. Toy Story 3 filminde oyuncakların artık bizlerden sıkıldığını görüyoruz. İnsanlar olmadan da yaşayabileceklerinden bahsediyorlardı. İlk filmde Sid isyan çıkartana dek oyuncaklara zulmetmişti. İkinci filmde ise Jesse onu terk eden sahibine kin besledi. Ve üçüncü filmde de Yumuş aynı sebeplerden dolayı insanlardan nefret ediyordu. Dördüncü filmde ise Woody bile insanları artık terk etti. Oyuncakların yapay zekalarını ve bunun arkasındaki Bayan Large şirketini tekrar hatırlayın. Hayvanların da aynı şekilde insanlardan sıkıldıklarını ve birkaç defa saldırdıklarını biliyoruz. Bu şekilde savaş başlıyor ve insanlar avantajlı gibi gözükseler de maalesef ki süper kahramanları öldürüldüğü için savaşı kaybediyorlar. İnsanlığın geri kalanı ise Wall-E filminde gördüğümüz Exion isimli gemiyle kaçıyorlar. Ancak oraya daha sonra geleceğiz. Şimdilik makineler dünyayı kontrol ediyorlar ve daha zeki hale geliyorlar. Yıl 2110 ve Cars filmine gidiyoruz. Hatırlarsanız Cars serisinde Dinoco isimli şirket daha büyük hale gelmişti ve bu şirket daha önce Toy Story filminde gözükmüştü. Yani öyle detaylar var ki aslında Cars serisinin Toy Story ile aynı evrende geçtiği kanıtlanmış oluyor. Cars 2 filminde arabaların dünyayı gezdiğini fark ettiniz mi? İtalya'ya, Londra'ya, Tokyo'ya ve Paris'e gidiyorlar. Çünkü insanların terk etmek zorunda kaldıkları dünyada bir habitat kurmaya başlıyorlar. Makinelerin yönettiği bir dünyada. Ayrıca Arabalar 2'de makinelerin gezegenin kontrolünü kaybettiğini görüyoruz. Ve bu haberde bir insan var. Yani arabaların yaşadığı bu dünyada hiç insan görmüş müydük? Bence asıl düşünülmesi gereken şey bu. Ve ek olarak şunu da hatırlayın dostlar. Arabaların olduğu bir dünyada taksi ve otobüsler vardı. Yani sizce taksi ve otobüsler nereden kalmış olabilir ki? Belli ki bu dünyada daha önce insanlar yaşamış ve arabalar onlardan sonra gelmişler. Zaten teorinin gerçek olduğunun en büyük kanıtı da bu gazete. Bir enerji krizi yaşanmış ve bu nedenle makinelerin soyu tükenmiş diyor. Makineler ve insanlar dünyayı çok fazla kirletti ve sonunda yaşanılmaz bir hale getirdi. Dünyada hala da güneş enerjisi kullanmaya çalışan makineler bulunuyordu ancak yüzyıllar geçtiğinde hepsi doğal olarak çalışmayı durdurmuştu. Elbette Wall-E dışında. Wall-E meraklı ve arkadaş canlısı bir robottu. Eğer ki Wall-E'nin yaşadığı zamana bakarsanız orada da Bayan Large şirketini görebilirsiniz. Eski filmler sayesinde Wall-E bir zamanlar insanların, hayvanların ve makinelerin barış içerisinde yaşadıklarını fark ediyordu. Yani Wall-E'nin diğerlerinin aksine hayatta kalmasının sebebi aslında onun insanlara karşı sevgi beslemesiydi. Filmin sonunda Wall-E ve Eva'nın insanların dünyaya geri dönmelerini sağladıklarını ve bir fidan ektiklerini görüyoruz. Emeği geçenler kısmında ise 2805 yılında bu fidanın ağaca dönüşmüş halini görüyoruz. Bu ağaç bir karıncanın yaşamı filmindeki ağacın neredeyse aynısı. Belki de dünyanın çok kirlenmiş olması insanların mutasyona uğramalarına neden olmuştu. Yüzyıllar geçtiği için dünya nüfusunu oluşturan canlılar, makineler, hayvanlar ve insanlar birbirlerine evrimleşti. Burada da karşımıza sevimli canavarlar çıkıyor. Bu filmde ise hayvan özelliklerine sahip olan ancak insan davranışları sergileyen oluşumlar olduğunu görüyoruz. Bir başka deyişle evrimin gelecek halkasını. Bu oluşumlar önceki nesillerin hatalarından ders çıkardı ve dünyayı kirletmeyecek enerji kaynakları kullanmaya başladılar. Kapılardan geçerken de bu enerjiyi elde ediyorlar. Ama bu kapılar insanların dünyasına bağlı değil mi diye sorabilirsiniz. Bu yanlış. Kapılar canavarları geçmişe, insanların hüküm sürdüğü döneme gönderiyorlar. Bunun kanıtı ise farklı zamanlarda yaşamış olan insanların dünyalarına gittikleri sahneleri göstermeleriydi. Inside Out filminde duyguların enerji kaynağı olarak kullanıldığını hatırlıyor musunuz? Bu şekilde canavarlar korku duygusu sayesinde inanılmaz bir enerji elde ediyorlardı. Çünkü insanlar canavarları gördükleri zaman genelde korkuyorlardı. Ancak küçük bir kız çocuğunun yanlışlıkla geleceğe gitmesi ve mutluluk duygusunun onlara daha fazla enerji verdiğini keşfetmesiyle her şey değişiyor.
En nihayetinde Sally ile sıkı arkadaşlık bağı kuran küçük kız bu kendi zaman dilimine dönüyor ve son sahnede kediciyle bir araya geliyordu. Ancak Sally onu tekrar göremeyeceğini biliyor çünkü öbür türlü geleceği değiştirmesi gerekecekti. Yani bu sahne aslında onların elveda sahnesiydi. Yani canavarların insanlardan bu kadar çekiniyor olmalarının nedeni de aslında buydu. Çünkü onlara bir şey olursa kendi gelecekleri de tamamen değişebilirdi. Bu yüzden insanlarla alakalı bir şeyler yaşandığı anda federaller toplanıyordu ve insanlarla konuşmak bu yüzden suçtu. Ancak bu büyüdüğü zaman arkadaşına ne olduğunu merak ediyor ve onu tekrar görme fikrine saplantılı hale geliyordu. Kapıların bu olayın anahtarı olduğunu fark ediyor ve zamanda yolculuk eden bir cadı oluyor. Cesur filmindeki cadı ise aslında Boo'nun ta kendisiydi. Cesur filmindeki cadı bu yüzden sürekli kapılar kullanarak kaybolup geri geliyordu. Artı olarak dükkanında gelecekten eşyalar bulunuyor. Ancak bu teorinin doğruluğunu kanıtlayan en önemli şey ise yaşlı cadının dükkanındaki bir tahta parçası üzerinde sarıyı kazımış olması. Bu kendi hayatını en sevdiği arkadaşını yani kediciğini bulmaya adıyor ve onu bulma umuduyla sürekli zamanda yolculuk ediyordu. Bütün bu Pixar evreninin aslında anlatmak istediği tek şey ise Boo ve Sally'nin dostluğu. Evet dostlar, işte büyük Pixar teorisi bu kadardı. Bu gerçekten çok korkunç bir şey biliyorum. Yani Pixar bunu bilerek yapmış ve bu çok belli oluyor. Arabalar serisini seven birisi olarak arabalardan soğuma nedeni gibi bir şey oldu bu. Düşünsenize, en çok sevdiğiniz seri arabalar ve siz onların dünyasına gittiğiniz zaman sizi öldürmeye çalışıyorlar. Ya da bu kadar hikayenin bağlantı noktası aslında büyük bir şirket. Her şeyin mantıklı bir açıklaması var ve her film birbiriyle bağlantılı. Zamanında her bir göndermeyi easter egg sanıyorken aslında gizli gizli bizlere düşmanlık yapılıyormuş. Biz de Şerif Woody artık özgür diye seviniyorduk. Meğerse Woody gibiler yüzünden insanlık yok oldu. Şimdi inanılmaz ailedeki bu şerefsize olan düşmanlığım daha da arttı. Ama herkesin aklında tek bir soru var. Oğlum hadi tüm kahramanları öldürdünüz de Jack'i kim nasıl yendi lan? İşin gerçeği buydu dostlar. Pixar'dan bu konu hakkında bir açıklama yapmasını falan beklemeyin. Ancak işin aslına bakıldığında Pixar'ı bir makinenin yönetmediği de ne belli değil mi? Sonuçta bu kadar sağlam bir senaryo ve bağlantı noktalarını bir insan bilerek hazırlamış olabilir mi? Yani çok korkunç bir hikayesi var. Ancak klasik Disney bizlere sadece iyi yönlerini gösteriyor. O değil de arabalar serisinde bulunan metal arabalara o kadar para vermiştim. Şimdi hepsinin insan düşmanı olduğunu bilerek yaşayacağız. Şunu açıkça belirteyim ki bu teoriyi daha önce okumuştum ama okumadan önce her birisinin farklı evrenlerde yaşadığını sanıyordum. Evet dostlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.